Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Denizhan Özgan. Almanya'da staja dair serimize ikinci videomuza devam ediyoruz. Bu videoda sizlere poliklinik tecrübemden bahsedeceğim. Bir önceki videoda sizlere stajın ön izlemesi ve staja başlamadan önce dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili kısaca bir açıklama yapmıştım. Ve sizlere püf noktalardan bahsetmiştim. Akabinde ise arkadaşlar stajda temel olarak 3 noktada bulunuyordum. Bunlar hasta yatış katı, poliklinik, Almancasıyla ambulans ve ameliyathaneydi arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi her sabah hasta yatış viziti yapıldıktan sonra kısa bir toplantı yapılır ve daha önceden yerleri belirlenmiş olan doktorlar yerlerine geçerlerdi arkadaşlar. Ben de burada yanında kabul aldığım Doktor Georgios Matis'in bulunduğu bölgede yanında hazır olurdum. Tabii ki eğer bu toplantıdan sonra vakit kalırsa Doktor Matis, Enes abi ve ben birlikte bir sabah kahvesi içerdik arkadaşlar. Açıkçası Almanya'daki staj hayatıma dair en çok özlediğim şeylerden bir tanesi. Hatta hastanede en çok özlediğim şey bu diyebilirim. Oldukça keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşiyordu. Bu şekilde sabah kahvemizi içtikten sonra ambulans yani polikliniğe geçerdik arkadaşlar. Tabii burada her doktorun her gün polikliniği olmuyor. Gene belirlenmiş günlerde oluyordu arkadaşlar. Biz de genellikle pazartesi günleri geçiyorduk Doktor Matis ile birlikte. Poliklinikte bulunan hemşire Melanie Göleoğlu ve personel ekip lideri İslam Tokmak abiyle orada güzel bir ortamımız olmuştu arkadaşlar. Hemşire Melanie en az benim kadar iyi Türkçe konuşan ve oldukça sıcakkanlı birisiydi. İslam abi zaten Türk kökenli olduğu için çok güzel bir iletişimimiz oluyordu. Çok iyi bir ortamımız oluyordu. Orada e, diğer personelle birlikte çok iyi bir iletişim ortamı sağlamıştık arkadaşlar. Bu güzel iletişim ortamının sağladığı birçok fayda da vardı arkadaşlar. Sistemin nasıl aktığını ve hasta yönetiminin nasıl gerçekleştiğini birinci elden gözlemleyebiliyordunuz. Polikliniğin hasta ile ilgili kısmına geçtiğimizde ise Alman sağlık sisteminde sevk yönetimi ve hasta bilgi işlemi oldukça disiplinli olduğu için hastanın evinden çıktığı noktadan önünüze geldiği kısma kadar ki bütün geçirdiği tedavileri ve yaşadıklarını inceleme şansınız oluyordu arkadaşlar. Muayene süresi aşağı yukarı 20-25 dakikaydı. Bu oldukça uzun sürede hem iletişim tecrübesi ediniyordunuz hem de Almanya'da kullanılan ve Türkiye'de görmediğimiz teknikleri, muayene tekniklerini inceleme şansınız oluyordu. Tabii ki burada Türkiye'deki muayene tekniklerinin de çok üst düzeyde olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani Türkiye'de görüp orada hani Almanya'da görüp Türkiye'de görmediğim şeylerin sayısı teknolojik kısımlar dışında yok gibi bir şeydi. Açıkçası poliklinikte en önemli husus maalesef ki dil arkadaşlar. Ben Almanca geçmişine sahip olmama rağmen ilk haftalarda anlama düzeyim %60 civarıyla başlamıştı. Ancak ayrılık haftasında %90'lar ve üstü seviyeye ulaşabilmiştim. Burada özellikle Almanca tecrübesi olmayan, Almanca dil geçmişine sahip olmayan arkadaşlara cerrahi bir branşta ilk stajlarını gerçekleştirmelerini ve sonrasında dil eğitimiyle kendilerini geliştirdikten sonra dahili bir branşta staj yapmalarını tavsiye ederim. Burada elinizde bir not defteri, bir blok not gibi bir şey olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Hem bilmediğiniz kelimeleri hem de oradaki sistemdeki farklılıkları not almanızı ve yeni öğrendiğiniz şeyleri anında kaydedebilmenizi sağlar. Açıkçası hayatımda daha önce hiç yapmadığım şekilde Almanya'da stajıma dair günlükler tutmuştum. Ve bu günlüklerin çok ciddi faydasını gördüm arkadaşlar. Bununla birlikte bir dijitale not almanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü elinizde telefon gibi bir dijitalin olması çok hoş karşılanmayabilir arkadaşlar. Başka bir işle uğraştığınız, o an orayla ilgilenmediğiniz izlenimi verebilir. Bu yüzden sizlere tavsiyem kağıt ürünlere not almanız şeklindedir arkadaşlar. Bunun dışında poliklinikte hasta sayısı az olduğu için gelen hastalara daha dikkatli odaklanmanız ve merakınızı uyandıran hasta bilgilerini daha dikkatli incelemeniz için süre kalıyor arkadaşlar. Ve merakınızı uyandıran hastalıklarla ilgili daha geniş bir araştırma yapmanız için size vakit kalıyor arkadaşlar. Bu vakti iyi değerlendirip değerlendirememek sizin elinizde olan bir şey. Burada stajdan ne beklediğiniz önemli bir nokta arkadaşlar.
Evet, poliklinik tecrübem hakkındaki videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda sizlere ameliyathane sürecimden bahsedeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ve tabii ki kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.